Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve haftanın ilk açılış gününde tüm piyasaların yükseliş gösterdiği pozitif bir hafta açılışıyla karşı karşıyayız. Altında gümüşte rekor seviyelere ulaşıldı. Vadeli piyasada Amerikan piyasası pozitif ilerliyor ve yine kripto para piyasasına baktığımızda orada da bugün haftalık açılışın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Elbette diğer piyasalara göre kripto para piyasası biraz daha geride. Konuşacağımız birçok haber, birçok yeni haber akışı önümüzde yine var. Dünya ekonomisi büyük güçlerin stratejik hamleleri ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde şekillenmeye devam ediyor. Amerika'nın son dönem içerisinde izlediği agresif politikalar tüm dünya piyasaları adına tamamen belirleyici bir unsur haline geldi. Elbette biz her zaman olduğu gibi finansı sadece grafiklerin arasında arayanların aksine satır aralarındaki gerçekleri okuyarak piyasaların neden ve nasıl hareket ettiğine dair incelemelerimizi yapacağız. Öncelikle şu haberle başlamak istiyorum. Donald Trump'ın son yaptığı hamle içerisinde Louisiana valisini Grönland'ın özel temsilcisi olarak atadığını duyurdu. Bu şu an için sembolik bir görevlendirme aslında ama Amerika'nın kendi içinde konuşulan ve tüm dünyanın da gördüğü bir gerçek var ki Amerika bu adayı toprakları içerisine katmak istiyor. Dünyadan farklı ülkelerden bu karara tepkiler de var. Danimarka'dan mesela en sert tepkinin geldiğini gördük. Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı gibi açıklama yaptı Danimarka. Bunun dışında bir diğer cephe Venezuela'ydı. Biliyorsunuz Venezuela'daki deniz ablukası tam anlamıyla devam ediyor. En son 24 saat içerisinde 2 tane gemiye daha el koydular. Bu gemilerden bir tanesi Çin'e giden bir gemi olduğu duyuruldu. Ve gemilerin hepsinde petrol tankerleri yüklü. Ve burada bu iki tankerin bir tanesinin rotasının Çin olması aslında bu gerilimin sadece bölgesel değil, Amerika kıtasına özel değil, globale yansıyan küresel bir ticaret savaşının yansıması olduğunu da kanıtlıyor. Bunun dışında Amerika içerisinden yine bir veri daha var. Fed tarafında Powell'ın yaptığı açıklamalarda veri güvenliği konusu ciddi bir tartışma konusu oldu. Powell der ki 2025'in son günlerinde açıklanan enflasyon, işsizlik ve istihdam verileri gibi veriler çok doğru olmayabilir. Şüpheyle yaklaşılması gerekir. Bu veriler doğruyu tam olarak yansıtmayabilir gibi söylemlerde bulundu. Ve bunun dışında Amerikan hükümetinin kapalı olduğu dönemde gelen bu veriler ve bu verilerdeki sapmalar nedeniyle Ocak 2026'ya kadar bir yalancı bahar ortamı görülebilir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu piyasaları ilgilendiren bir yorum. Açıkçası gerçek tablonun Ocak 2026 itibariyle görüleceğinden bahsetmiş Powell. Piyasalar için yalancı bir bahar söylemini örtülü olarak duyurmuş oldu. Bu noktada şunu eklemek isterim. Aslında sadece ekonomik verilerde değil, bilgi akışlarında da bir sansür mekanizması devreye giriyor. Ve hatta bu konuda çok taze bir örnek verebilirim. Epstein belgelerinde Trump'ın fotoğraflarının olduğunu bütün dünya gördü. Ama dün Amerika'nın açıkladığı verilerde Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu veriler içerisinde Trump'ın bir fotoğrafı ya da Trump'ın herhangi bir bilgisi bulunmuyor. Ve elbette bu da bize bilginin nasıl filtrelendiğine dair en taze, en çarpıcı örnek olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tüm bu siyasi çalkantılar, ekonomik belirsizlikler bir araya geldiğinde, yani bu olayların özeti bizim için nedir dediğimizde yatırımcıların rotası tek bir alana çıkıyor. O alanda güvenli liman olarak kabul edilen, son dönem içerisinde talep gören altın ve gümüş. Ve yine bu noktada çok önemli bir konu var. 1. Altına olan para girişleri, 2. Dolardan para çıkışları. Bakınız Fed'in yaptığı son faiz indirimi sonrasında 25 bas puanlık bir faiz indirimi yaptılar. Ve daha fazla faiz indirimi gelebileceğine dair spekülasyonlar, globalde devam eden bu anlattığım olaylar silsilesi altını daha yüksek seviyelere taşıdı ve bugün haftalık açılışta altın tüm zamanların zirvesine yükseldi. Yıllık bazda %67 gibi bir kazanç verdi. Gümüş mesela son bir ay içerisinde %50 gibi bir kazanç verdi. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Ve sabırlı olan yatırımcılar burada bu kazançları elde edip arkasına yaslanıp piyasaları izlemeye devam ediyor ki dolardan kaçış konusundaki örneğimi de vereyim. JP Morgan'ın açıkladığı son raporda buradaki tabloyu destekler bir nitelikte bir tavsiyede bulunmuşlar. JP Morgan der ki paranızı dolarda tutmak yerine gelişen ülke para birimlerine ya da hisselerine yatırım yapabilirsiniz. Ve kuşkusuz buradaki tavsiye doların küresel hakimiyetine duyulan şüphenin en büyük bankalar tarafından bile ortaya konduğu, kabul edildiğinin bir göstergesi diyebiliriz. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım dostlar. Bunların grafiklere olan yansımaları nelerdir onlara bakalım. Bakmadan önce her zaman olduğu gibi YouTube algoritmalarına karşı
desteklerinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi video altında görmek isterim. Yazdığınız yorumları da her zaman okumaya, incelemeye gayret ediyorum. Destek veren herkese de teşekkür ederim diyerek videoyu grafikler bölümüne alalım dostlar. Öncelikle rekor kıran altın tarafından piyasaları incelemeye başlayalım. Bakınız ons altını incelemeye başladığımızda görüyoruz ki 4366 dolar seviyesi artık aşıldı. Günlük periyotta bugün bu seviyenin üzerinde kapanışların gelmesiyle birlikte kendine net bir yükselen yeni alan bulmuş olacak altın. Aynı gümüşte yaşanan olay gibi olduğunu anlattım ya size. Bu 4366 dolar seviyesinin kırılımıyla birlikte büyük bir boşluk alan içerisine altında girecek. Altında benzer bir yükseliş göstermesi bana göre çok muhtemel bir seçenek ve 4 saatlik periyotta baktığımızda destek seviyesinin henüz 4366 olarak oluştuğunu burada söyleyemeyiz ama burayı artık bant olarak görebiliriz. 4340-4360 bölgesi ons altın için burada destek seviyesi haline gelmiş durumda. Tabi bunun diğer alternatiflerini değerlendirenler için de çok kazançlı olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir fon olarak iki kaldıraçlı UGL dediğimiz fon yatırımcılara çok iyi bir kazanç getirdi. Altına dayalı bu fonda 46 dolar seviyeleri itibariyle bu fonun da kazancı yaklaşık %25'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Dijital tarafta da benim takip ettiğim bir diğer üründe Tether Gold'tu. Biliyorsunuz Tether Gold'u OKEX.TR üzerinden dijital altın olarak alarak bir değerlendirme yapabileceğinizden bahsetmiştim. 3900 dolar seviyeleri bir fırsat alanıydı Tether Gold'da ve 4000 dolar seviyeleri de yine bir fırsat alanıydı. Şimdi yükselen trendi o da yatırımcılarına gösteriyor. Yaklaşık olarak %13 gibi bir kazanç hali içerisinde Tether Gold'da. Bu tarz alternatifler benim gözümde kıymetli. Düşük riskle de yatırımcının kripto para piyasası içerisinde para kazanabileceğinin de bir net göstergesi. Aynı zamanda sepetteki risk ağırlığını azaltmak için de önemli bir ürün olarak görüyorum. Burada işlem yapmak, değerlendirme yapmak isteyenler için OKEX.TR linkini video altına bırakıyorum. Tercih, değerlendirme tamamen size kalmış dostlar. Bakınız gümüşün ons tarafına baktığımızda o da bugün yükseliş serisine devam etti. Haftayı çok güzel açtı. Altından daha fazla yükseldi. Son süreç içerisinde zaten gümüş altından çok daha fazla kazandırdı. Sadece bir ayda gümüş %50 gibi bir kazancı yatırımcısına verdi. Yani benim burada size anlattığım son dip alan itibariyle şuradan baz alırsak gümüşün yaptığı yükseliş %50 seviyesini aşmış durumda. Ve bu kazancı sadece bir aylık zaman dilimi içerisinde verdi. Ama ben size sadece gümüş alın demiyorum. Gümüşle birlikte altın da alın diye yorumlarda bulunuyorum. Hani tüm piyasaları bir sepet olarak anlattığım gibi burada da altınla gümüşü birlikte değerlendirmeyi anlatıyorum. O yüzden kazancımı ben %50 gibi görmeyip altınla birleştirip onun ortalamasını kendime bir kazanç olarak görüyorum. O da %25, %30 gibi bir kazanç yine bana sağladı gözüyle bakıyorum. Bir ay içerisinde çok ciddi, çok güzel bir oran bu. Tabi bu trend içerisinde bunları artık tutmaya devam etmeli mi yoksa satmalı mı gibi yorumlar da var. Ben satılma tarafında bu ürünlerde uzun zamandır olmadım. Hala o bakış içerisinde değilim. Gümüşün ons bacağında şu anda destek seviyesi bana göre 64,5 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bu işaretlediğim destek seviyelerini korumaya devam ettiği sürece altını da gümüşü de ben nacizane taşımaya devam edeceğim. Önümüzdeki günler içerisinde, önümüzdeki videolar içerisinde tersine bir gidiş ya da aksine bir güncelleme olursa bunları da benden muhakkak ki duyarsınız. Altın gümüş yatırımcısının yapacağı en doğru şey bana göre tamamen şudur. Arkana yaslanacaksın. Bu ürünlerdeki yükselişlerin devamını izleyeceksin ve bu videoların güncellemelerini de kaçırmayacaksın. Benim görüşüm bu. Globalde okuduğum trend bu ürünlerin yükselişini savunmaya devam ediyor. Yeni alımlar noktasında ise şunu söylemek isterim ki çok fazla alın dedim. Hem altında da hem gümüşte de. Belki son 15-20 videoda sürekli olarak altın alın, gümüş alın, her seviyeden alın, her yükseldiğinde alın gibi yorumlar yine yaptım ama artık bu yorumlar içerisine girmek niyetinde değilim. Bir düzeltme görürsek yeni alımları o nokta itibariyle konuşurum ya da yeni alımı hiç konuşmayıp biz elimizdekileri sattık artık başka alanları değerlendireceğiz gibi yorumlar da yapabilirim. Bakın mesela Amerikan borsa tarafındaki pozitifliğimi azalttım. Bu dönem içerisinde yaklaşık bir yıldır sürekli olarak nötr olduğum Borsa İstanbul'da son bir aydır dedim ki Aralık ayı itibariyle ocağın yarısına kadar belki Ocak bitimine kadar Borsa İstanbul'un bir kazanç ortamı getirebileceğini düşünüyorum. Amerikan borsasından daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Elbette bu benim nacizane fikrimdir. Çok geride kalmış bir piyasa şartı var. Amerikan piyasası ciddi anlamda şişti. O yüzden tercihleri yönetirken bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
bakın Amerikan borsa tarafında trend altında hareketler gösterse de yukarıya attı. Net bir bozulma var mı? Şu an için yok ama buradaki pozisyonlarımı ben büyük oranda azaltıp karlarımı artırmayı tercih ettim. Bu tarafta biraz inanç zayıflığı yaşamaya başladığım için kazançlarımı da artık riske etmek niyetinde değilim. Elbette bu alanda değerlendirdiğimiz hisseleri ve alternatifleri ve sizin sorularınızı YouTube Katıl özel bölümünde canlı canlı inceleyip hep birlikte değerlendiriyoruz. Dileyenler o sohbetlere de katılabilir bizimle. Bu arada destek seviyesi olarak gram altın ve gram gümüşün seviyelerini de göstermek isterim. Gram altında mevcutta bulunduğu alan içerisinde kabaca 5950 TL seviyesi bir destek alan haline gelmiş durumda. Gümüşün gram tarafında da bu seviye 84 TL seviyelerindeyken şu anda 88 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Gümüşün destek seviyesi burası. Bu ürünlerde bir düşüş bekliyor musun derseniz ufak tefek düzeltmeler muhakkak ki olabilir ama ana trend bana göre yükseliş yönlü devam ediyor. Trendler bozulana kadar her iki ürünü de elimde tutmaya, taşımaya ben devam edeceğim. Ve bunun tersi bir yorumu yaparsam bir sonraki videoda bunu benden muhakkak ki duyarsınız. Bakınız Borsa İstanbul'da da burada yaptığım yorum neydi? Aralık ayı başında işaretlediğim alan diğer ürünlerde olduğu gibi burada da duruyor. Bakın 10.800 seviyesi Aralık ayının başlangıcıydı. Borsa İstanbul yavaş yavaş yukarıya doğru gitti. Rekor seviyelere ulaşıp burayı kırarak yılı tamamlamak için önünde kabaca bir haftalık bir süreç daha var. Ben Ocak ayı ortasına kadar Borsa İstanbul'un biraz daha yükselen bir ivme içerisinde olmasını bekliyorum. 4 saatlik periyotta da burada içinde bulunduğu fiyat akışı içerisinde 11.100, 11.200 bölgesi Borsa İstanbul için destek bölgesi olduğunu söylemek isterim. Kısa vadeli alanları takip edenler adına. Kripto para piyasasına geldiğimizde Bitcoin son fiyat hareketleri içerisinde bakınız 84.000 dolar seviyesini defalarca test ettikten sonra yine bu seviyeyi korudu. Yine yükselişini gösterdi. Bizim son konuştuğumuz video içerisinde benim yaptığım son yorumda bu şekildeydi. Ben 84.600 seviyesini Bitcoin'in kaybetmesini beklemiyorum. Çünkü zaten beklediğimizden daha geride kalmış bir fiyat akışı vardı kripto para piyasasında. Aynı şekilde altcoin'lerde de geçerli bir durum bu. Bizim son video itibariyle 84.600 seviyesi yine test edildi. Buradan yine Bitcoin toparladı. Tekrar yukarıya hareketini gösterdi. Ve burada benim indikatörümde bulut göstergesi de alt alana kadar indi. Yani burada 91.000 dolar seviyelerine kadar bulut göstergesi gelmiş durumda. Artık biraz daha kripto para piyasasında pozitifliğin artmasını bekliyorum. Burada globalde konuşulan haberler içerisinde iki tane konu dün ve bugün için biraz dikkatimi çekti. Mesela Financial Times tarafında gördüğüm bir haber var. Derler ki Binance ile ilgili sızan bazı belgeler Amerika'da ciddi anlamda konuşuluyor. Bu konu nedir dediğimizde şirketin şüpheli işlemlere, şüpheli hesaplara Amerika ile uzlaştıktan sonra da devam ettiğini, Trump'la uzlaştıktan sonra da devam ettiğini ve bazı belirli işlemlere izin verdiğini iddia ediyorlar. Ve bu durum Amerika'daki denetim sorumluluğunu ve bu konudaki tartışmaları da yeniden alevlendiriyor. Bizim piyasamızda bu konuda çok fazla konuşan yok ama Trump'ın çok net bir şekilde Binance'in eski CEO'sunu affettikten sonra bu şüpheli işlemler ve şüpheli hareketlerin devam ettiği Amerika'da konuşuluyor. Bu konuda ben eminim ki sizlerin de benzer fikirlere sahip olduğunuzu düşünüyorum yani. Bunun dışında bir diğer haber de şu: kurumsal talepte dip arayışından ziyade fon toplama telaşları var. ETF fonlarına olan girişler göze çarpmaya başladı. Özellikle önce stablecoin tarafına bir giriş var. Arkasından Bitcoin'e, Ethereum'a doğru bir geçiş var. Yani belli ki bazı yatırımcılar kripto para piyasasının da çok geride kaldığına kanaat getirmiş ki burada Bitcoin, Ethereum özelinde girişlerin arttığını görüyoruz. XRP tarafında benzer bir durum şu anda yok ama benim güçlü gördüğüm ilk 3 dediğimde sıralayacağım projeler, coinler her zaman bunlar olmuştur. Bitcoin, Ethereum, XRP. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik yapısına baktığımızda 88.800 dolar üzerinde Bitcoin tutunmaya başladı. Bu benim için çok büyük önem arz etmese de buraya şunu da eklemek isterim. Yaklaşık 90.500 dolar ve 93.500 dolar seviyesi büyük bir direnç alanı haline gelmiş durumda. Yani Bitcoin önümüzdeki süreç içerisinde burada biraz daha tutunursa, bulut göstergesi de altına geldiğinde şu direnci tamamen yok sayacağız ve Bitcoin'in önünün açıldığını 90.500 dolar itibariyle konuşmaya başlayacağız. Benim burada gördüğüm şey global
global piyasalar içerisinde en çok geride kalan yer kuşkusuz kripto para piyasası. Az önce verdiğim haber de burada aslında birbirini tamamlayan bir haber. Binance'in şüpheli işlemlere hala izin vermesi, Trump'ın Binance'in eski CEO'sunu affettikten sonra da bunlara devam edilmesi gibi haberler aslında puzzle'ın bir parçası gibi adeta yatırımcıları ezdiği, yatırımcıları zarara uğrattığı bir trend olduğunu kuşkusuz herkes konuşuyor ve yatırımcıların sabrının tükendiği noktada bu piyasayı da yukarıya doğru taşımaya devam edeceklerini ben nacizane düşünüyorum. Sabırla bekleyen bir yatırımcı olarak burada takip ettiğimiz ürünlerde aslında değişen, fiyat anlamında çok büyük değişkenlikler yok. Destek direnç anlamında büyük değişkenlikler yok. Ethereum 3180 dolar seviyesi üstünde pozitif alana girmiş olacak. Bitcoin'den daha pozitif bir hareket alanına girmiş olacak. XRP'de bu durum 2.20 dolar seviyesindeydi. Şu anda bu seviyenin yaklaşık olarak 2.10 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Artık çok daha yakın bir alanda bulut göstergeleri. Yani kripto para piyasasındaki ürünlerin yapacağı şey biraz daha kıpırdanarak yukarıya hareket etmesiyle pozitif alana onlar da girmiş olacaklar. Tether dominansı da %6.5 seviyesinde tutunamadı. Tekrar aşağı doğru inmeye başladı. Bunu da pozitif bir gösterge olarak sayabiliriz. Genel ölçekte altcoin'lerin yükseliş yönlü hareketine tekrar döndüğünü konuşabilmek için de Total 3 grafiğinde bu kırmızı bulut üstüne fiyatın gitmesi lazım diye düşünüyorum. 887 milyar dolar market cap seviyesine ulaşmasıyla altcoin'lerde pozitif bir trend içerisine girmiş olacak. Eğer bu hareketleri önümüzdeki bir haftalık 10 günlük zaman zarfında görürsek bu pozitifliğin devamının geleceğini konuşuruz. Tüm piyasalar adına benim takip ettiğim trendlerde kripto para piyasası dışında geride kalan, istediğim gibi olmayan hiçbir yer yok. Bir tek istemediğim gibi hareketler kripto para piyasasında yaşanıyor. Orada da sabırla fiyat toparlanmalarını ve yükselişleri görmeyi bekliyoruz. Haftalık açılışta bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.